Omnitrix ya tam tersi bir amaçla yapılmış olsaydı? Evet, burada söz ettiğim şey barıştan ziyade tamamen katliamı sağlamak amacıyla yapılmış bir Omnitrix. Tam olarak bunu yabancı bir Benten hayranı düşünmüş. Üstelik bu konuyla alakalı kendisinin hazırladığı fanmade bir çizgi romanı var. Ayrıca bu roman yabancı Benten hayranlarının şu anda gündeminde ve neredeyse tamamı bunu konuşuyor. Türkiye'de ise neredeyse kimsenin haberi olmadığı için şimdilik size çizgi romanı güzelce anlatacağım. Tabi daha sonrasında böyle bir şeyin gerçekten mümkün olup olamayacağı hakkında konuşuruz. Şimdilik farklı bir evren düşünün. Buradaki Azmuth'umuz diğer ırklara duyduğu nefretle biliniyor ve diğer ırklara duyduğu nefreti yüzünden Karnitix üretti. Ancak bu saat dengesiz, kusurlu ve tamamlanmamıştı. Böylece de evrendeki ırklar için yıkıcı bir tehdit oluşturuyordu. Bu Azmuth'umuzun en büyük arzularından biri diğer uzaylı ırkların yok olmasını istemesiydi. İşte bunu da doğrudan gerçekleştiremediği için saati kırılgan bir ırkın yaşadığı gezegene gönderdi. O gezegende dünyaydı. Tıpkı Ben Prime'ın yaşadığı şekilde bu Omnitrix'i de Ben buldu. Fakat bu Omnitrix Ben'in istediği zaman dönüşmesine izin vermiyordu. Bunun yerine saat bir tehdit algıladığında otomatikman kendiliğinden dönüşüyordu. Bu arada tehdit dediğim şey Omnitrix'in algıladığı herhangi bir canlı. Zararlı veya zararsız olması fark etmiyor. Dönüşüm süreci Ben için cehennem gibi bir işkenceydi. Çünkü her dönüştüğünde vücudu tuhaf bir mutasyona uğruyor. Derisi soyuluyor, kemikleri kırılıyor ve organları bum. Bir gün Omnitrix yani Karnitrix Güven'in bir tehdit olduğunu tespit etti. Ben dönüştü ve ona şiddetle saldırdı. Güven savunmasızdı ve Ben her şeye tanık olmasına rağmen kendi vahşetinin yalnızca seyircisi olduğundan eylemleri üzerinde hiçbir kontrolü yoktu. Güvenden sonra ise saat büyük baba Max'in varlığını hissetti ve şimşek hıza dönüştü. Ancak saatte 700 kilometre hızla koşarak dedesini vahşice öldürdü. Bu evrende Vilgax ve Tetrax evren çağında barışı arayan bir tür polis memuru. Kendileri Azmuth'un planını ve Omnitrix'in yaratılışını keşfettiklerinde onu durdurmaya karar verdiler. Ancak Azmuth'un olduğu gezegene vardıklarında sadece onun cesedini ve ona ait bir not bulabildiler. Notta şöyle yazıyordu: eğer ben acıya neden olmazsam bunu benim için başkası yapacak. Demek istediği şey şu: evrende acı kaçınılmazdı. Bunu ben yapmasaydım başkası yapacaktı. Dünyadaki askeri personeller, tesisatçılar beni durdurmaya çalıştı ama silahları işe yaramadı. Omnitrix tehditleri tespit etti ve beni güçlü bir varlığa, uzaylı X'e dönüştürdü. Her şey kaybolmuş gibi görünüyordu. Ancak Celestial Sapienler ben uzaylı X'e dönüşene ve tüm çoklu evreni yok etmekle tehdit edene kadar her şeyden habersizdi. Olumlu yönlerden bir şey ise benim dönüştüğü uzaylı X'in saf olmamasıydı. Azmuth'un DNA'sının önemli bir kısmına sahipti. Uzaylı X yok etmeyi planladığı bir evrene giriyordu. Fakat birileri ona karşı çıktı. Paradoks sayesinde Karnitrix'in nasıl çalıştığını bilen diğer benler ve Azmuth kendileri onu hareketsiz kılmayı başardılar. Ama yeterince uzun sürmedi. Uzaylı X büyük bir enerji dalgası salarak benleri devirdi. Ama aralarından Ben-10 evrenin bu kadar kolay yok olmasına izin veremezdi. Azmuth Ben-10'e tek yolun menzilli bir saldırı olduğunu söyledi. Daha sonra Ben-10 Atom X'e dönüştü ve beni hedef aldı. Atom X benim koluna saldırı başlatarak Karnitrix'i tamamen parçaladı. Yaptığı zulümlere göz yummak zorunda kalan Ben kurtulsa da kolunu kaybetti. Celestial Sapienler evreni yeniden inşa etti. Azmuth Ben'e şunu söyledi: kaybın derinliklerinde bile kahraman bir kalp daha da değerli zenginlikleri keşfetmenin yollarını bulur evlat. Evreni kurtarılmış olmasına rağmen Ben artık diğer insanları normal şekilde göremiyordu. Ellerinden akan büyük babasını ve masumların kanını düşünmeden edemiyordu ve onların geri gelmesine
rağmen ben asla bu olanları unutamayacaktı. Artık aynada kendisine normal bir şekilde bakamıyordu. Çünkü gözlerinde bu canavarları görüyordu. En kötüsü ise Carnitrix'in hala bileğine yapışmış, onunla konuştuğunu hissetmesiydi. Ben elinden geleni yaptı ama elinde değildi ki. Kendisini neredeyse kaybeden ben sanki onların seslerini ve hareketlerini duyuyormuş gibi hissediyordu. Paradoks zaman zaman her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için o evreni ziyaret ediyordu. Ancak paradoks geldiğinde ben ona daha fazla katlanamayacağını ve tüm bunlara son vermenin bir yolu olduğunu söyledi. Geçmişe yolculuk ve kendisinin Carnitrix'i almasını engellemek. Paradoks böyle bir durumda Ben'in varoluştan silineceğini söylediği için biraz tartıştılar. Ama Ben Tennyson kararlıydı. Tam o zamana ulaştıklarında 10 yaşındaki Ben Carnitrix'i almadan hemen önce yetişkin Ben ona yaklaştı. Ve endişelenmene gerek yok, güven bana dedi. İşe yaramıştı çünkü 10 yaşındaki hali korkup gitti. Bu şekilde ise Ben ortadan kaybolmaya başladı. Azmut'a onun tavsiyesine uymaya çalıştığımı söyle. Göz önünden kaçırılan noktalar var tabii ki. Mesela Azmut hangi evrenden olursa olsun Omnitrix gibi bir aleti kötüye kullanmaz. Bunu yapmayacak kadar zekidir. Bu da demek oluyor ki asla ama asla bu senaryo gerçek olamaz. Ama Azmut saati gerçekten kötüye kullanmayı seçseydi o zaman bence de böyle bir yol izlerdi. Zaten tüm evrendeki yaşamın yok olmasını isteyen bir Azmut tıpkı bu çizgi romandaki gibi Omnitrix'i kullanan kişinin acı çekmesini pek umursamaz. Ama bunu biraz abartmış. Mesela Omnitrix Ben'in koluna ahtapot gibi yapışmıştı. Üstelik o şekilde bağlanması için kancaları var. Resmen bu Omnitrix işkence saati. Bir de şey diyebilirsiniz hani. Bu Ben'in dönüştüğü uzaylı X. Bu ne lan? Ama bakın. Hikayede kaçırdığınız bir nokta var. Buradaki kötü düşünceli Azmut'umuz uzaylı X'in saf DNA'sını Omnitrix'e eklemiyor. İçine bir takım kendi DNA'sını da ekliyor. Ki bu şekilde ortaya iki uzaylı X'in DNA'sına sahip uzaylı X çıkıyor. Aslında bunu neden yaptığı çok açık. Amacı Serena ve Bellicus'un izni olmadan Ben'in uzaylı X'e erişmesini sağlamak. Tabi Azmut Celestian Sapien DNA'sıyla neden bir Galvan DNA'sını birleştirdi bilemeyiz. Bu arada bu çizgi roman bana direkt Ben 10 Alien Extinction filmini anımsattı. Hatırlarsanız orada da uzaylı X'e engel olmak için farklı evrenden benler bir araya geliyor. Gerçi onlar gelmeseler de olurmuş. Fikrimce böyle dandik bir film yerine Carnitrix'in olduğu bir film izlemek daha güzel olurdu. Ve çizim tarzı da Alien Force'ta olduğu gibi karanlık olsaydı of. Evet, çizgi romanda birkaç hatalar var. Ancak fanmade bir yapım söz konusu olduğu için şöyle kötü, böyle kötü demek bizlere düşmez. Aksine takdir etmek gerekir. Ki zaten gerçekten de güzel olmuş. Helal olsun.